İstanbul Şişli'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay evlerinde uğradığı saldırıda öldürüldü. Çağla Tuğaltay'ın öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Tam 26 yıl önce katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde de yeni bir gelişme var. Şu an size anlatacağım olay Türkiye'nin en uzun soluklu faili meçhul dosyalarından birinin tam başlangıç anı. Narçiçeği sokağındaki Çiğdem Apartmanı'nın merdivenlerinden yukarı çıkan bir kadın var. Elinde yedek anahtar tutuyor. Bu kadın alt komşu Nilgün Hanım. Az önce telefonu çaldı, üst kattaki Gülnur Tuğaltay aradı. Sesi endişeliydi. Kızı Çağla'ya saatlerdir ulaşamadığını söyledi. Nilgün Hanım anahtarı kilide soktu ve kapı zorlanmadan açıldı. İçeride kırılmış bir kilit yoktu. Devrilmiş bir eşya yoktu. Aceleyle karıştırılmış bir çekmece yoktu. Salonun ışığı yanıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldi. Ama bu normal görüntü birkaç adım sonra paramparça olacaktı. Çağla kendi odasında değildi. Nilgün Hanım abi İlker'in odasına yöneldiğinde onu yatakta gördü. Üzerinde okul üniforması vardı. Ayakları yataktan aşağıya sarkmıştı. Başı duvar tarafına dönüktü. O an o evin içindeki sessizlik artık sıradan bir sessizlik değildi. Bu sessizlik yaklaşık 26 yıldır cevap bekleyen bir sorunun başlangıcıydı. Çağla Tuğaltay hayatta değildi. Boğazı kesilmişti. Saldırgan kapıyı kırmamıştı. Evden hiçbir şey çalmamıştı. Kullandığı bıçağı geride bırakmamıştı. Ve kimseye görünmeden çıkıp gitmişti. Bugün bu dosyayı birlikte açıyoruz. Her detayı yerine koyacağız. Her iddiayı delilden ayıracağız. Ve en son aynı soruya geri döneceğiz. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün sizlere Çağla Tuğaltay cinayetini anlatıyorum. Şimdi burada durup bir nefes alalım ve en başa dönelim. Çünkü bu dosyayı anlamak için önce Çağla'nın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çağla Tuğaltay 1985 doğumluydu. İstanbul'da büyüdü. Levent Kız Meslek Lisesi'nin çocuk gelişim bölümünde okuyordu. Onu tanıyan herkesin birleştiği ortak nokta şuydu. Çağla içine kapanık, temkinli ve evde yalnız kalmayı sevmeyen bir kızdı. Hayali ileride bir çocuk yuvası açmaktı. Annesi Gülnur Hanım'ın sonraki yıllarda televizyon programlarında defalarca anlattığı küçük ama çok önemli bir alışkanlığı vardı. Çağla kapı çaldığında asla hemen açmazdı. Önce kapı merceğinden bakar, gelen kişinin kim olduğunu görür ve ancak ondan sonra kapıya yönelirdi. Bu küçük alışkanlık dosyanın en kritik sorularından birine dönüşecek. Tuğaltay ailesi 4 kişilikti. Anne Gülnur Hanım ev hanımıydı. Baba Nedim Tuğaltay ganyan bayisi işletiyor ve kuru temizleme işiyle uğraşıyordu. Abi İlker ise o dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyordu. Final sınavları için 12 Haziran'da Ordu'da olması gerekiyordu. Cinayetin işlendiği gün evde normal şartlarda tek başına bulunması beklenen kişi Çağla'ydı. Dışarıdan baktığınızda sıradan bir aile tablosu. O güne kadar bu aileyi Türkiye gündemine taşıyacak hiçbir kriminal işaret yoktu. Fakat işte asıl mesele de bu. Bazı dosyalarda gerçek tam da bu sıradanlığın içinden çıkar. Kilit kırılmaz, cam kırılmaz, para kaybolmaz ve yine de bir çocuk evinde öldürülür. Peki o gün o evde ne oldu? 5 Haziran 2000. İstanbul Fulya. Çağla sabah okuluna gitti. Derslerine girdi ve okul çıkışında üniformasıyla evinin yolunu tuttu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre saat 16.40 sıralarında Narçiçeği sokağındaki Çiğdem Apartmanı'na girdi. Annesi o sırada evde değildi. Nişantaşı'nda doktor randevusuna gitmişti. Babası kendi ifadesine göre iş yerindeydi. İşte bu andan sonrası dosyanın en karanlık bölümü. Çağla apartmana girdikten sonra o evin içinde ne yaşandığını bilen yalnızca 2 kişi vardı. Çağla ve saldırgan. Çağla artık konuşamayacaktı. Saldırgan ise yaklaşık 26 yıl boyunca susacaktı. Ama tamamen sessizlik de yoktu. Alt katta oturan Gökçe adlı komşunun yıllar sonra gündeme gelen beyanına kulak verelim. Gökçe'nin anlattığına göre Çağla eve girdikten kısa süre sonra içeriden bir şaşırma sesi duyuldu. Beklemediği birini gören birinin çıkaracağı türden bir sesti bu. Gökçe bunu babasına söylediğinde babası şöyle demişti. "Boş ver, abisi gelmiştir, kavga ediyorlardır." Ardından ayak sesleri, konuşma sesleri, koşuşturma sesleri geldi. Ama belirgin bir yardım çığlığı duyulmadı. Apartmanı ayağa kaldıracak uzun bir bağırış da işitilmedi. Şimdi burada duralım. Fark ettiniz mi? 2 kritik nokta var. Birincisi, eğer Çağla gerçekten şaşırdıysa
içeride beklemediği biri vardı. İkincisi, eğer yardım çığlığı duyulmadıysa saldırgan ya çok hızlı hareket etti ya da Çağla saldırganı gördüğü anda neyle karşı karşıya olduğunu anlayamadı. O birkaç dakika dosyanın kaderini belirledi. Bu tartışmaya yer bırakmayacak kadar net. Saatler ilerliyor, anne Günnur Hanım kızına ulaşmaya çalışıyor. Ev telefonunu arıyor, cevap yok. Bir kez daha arıyor, yine cevap yok. Endişesi büyüyünce alt kattaki komşusu Nilgün Hanım'ı arıyor ve Çağla'ya bakmasını rica ediyor. Çünkü Nilgün Hanım'da dairenin yedek anahtarı var. Nilgün Hanım üst kata çıkıyor, anahtarla kapıyı açıyor. Başta da söylediğim gibi kapı zorlanmamış. Evde panik ya da hırsızlık manzarası yok. Çağla kendi odasında değil. Nilgün Hanım abi İlker'in odasına geçiyor ve Çağla'yı orada yatağın üzerinde buluyor. Çağla'nın üzerinde okul kıyafeti var. Adli raporlara göre boğazından öldürücü şekilde yaralanmış. İç çamaşırı sıyrılmış durumda. Ama dikkat! Daha sonra yapılan adli tıp incelemesinde cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Bu ne anlama geliyor? Olay yeri yanıltıcı bir görüntü vermek için düzenlenmiş olabilir. Saldırgan cinayeti cinsel saldırı ya da farklı bir amaçla işlenmiş gibi göstermeye çalışmış olabilir. Ve işte dosyanın ilk büyük çelişkisi tam olarak burada. Eğer amaç hırsızlık değilse evden neden hiçbir şey alınmadı? Eğer amaç cinsel saldırı değilse o görüntü neden oluşturuldu? Eğer saldırgan tamamen yabancıysa o kapı nasıl açıldı? Çağla'nın kapıyı hemen açmayan biri olduğunu söylemiştim. Olay yeri incelemesinde neler bulunduğuna birlikte bakalım. Evden tek bir değerli eşya çalınmamıştı. Çekmeceler dağıtılmamıştı. Mücevherler yerindeydi. Para kaybolmamıştı. Bu klasik hırsızlık senaryosunu doğrudan zayıflatıyor. Kapıda zorlama izi yoktu. Bu da saldırganın ya tanıdık biri olarak içeri alındığını ya da eve anahtar benzeri bir erişimle girdiğini düşündürüyor. Cinayet aleti bulunamadı. Saldırganın kullandığı bıçak evde yok. Apartman çevresinde yok. Çöplerde de ortaya çıkmadı. Panikle işlenmiş cinayetlerde saldırgan genelde cinayet aletini olay yerinde bırakır ya da yakın çevrede aceleyle atar. Burada ise bıçak adeta kaybolmuştu. Saldırgan eylemden sonra kendini toparlayacak kadar zaman bulmuştu. Mutfakta ev halkına ait olmadığı belirtilen 3 yabancı parmak izi bulundu. Bu izler bıçakların bulunduğu bölüm ve mutfak çevresiyle ilişkilendirildi. Lavabo çevresinde kanlı bir leke vardı. Saldırganın elini orada yıkamış olabileceği değerlendirildi. Düşünün, saldırgan olaydan sonra sadece kaçmakla kalmadı. Evin içinde kısa da olsa vakit geçirdi. Kendini temizledi ve hiç acele etmeden çıktı. Salondaki sehpada bir sigara izmariti de incelendi. Sonraki DNA çalışmaları bu izmaritin anne Gülnur Hanım'a ait olabileceğini gösterdi. Ama asıl dikkat çekici ayrıntı bambaşkaydı. Baba Nedim Tuğaltay eve geldiğinde ellerinin kanlı olduğunu kendisi de söyledi. Anlatımına göre kızını görünce ona dokunmuş ve sonra evin içinde saldırganı aramaya çalışmıştı. İlk anda bu kızını ölü bulan bir babanın refleksi olarak değerlendirildi. Ama ilerleyen yıllarda ortaya atılan bazı tanık beyanlar nedeniyle bu ayrıntı tekrar tartışılacaktı. Şimdi burada net bir çizgi çekelim. Bir kişinin olay yerinde kanlı görülmesi tek başına suçluluk anlamına gelmez. Hele ki bir baba kızının cansız bedenine dokunduğunu söylüyorsa bunun son derece insani bir açıklaması olabilir. Ama bir cinayet dosyasında her temas, her hareket, her zaman çizgisi kayda geçirilmek zorundadır. Çünkü yıllar sonra dönüp baktığınızda soruşturmanın en zayıf noktası genellikle ilk saatlerde kayıt altına alınmayan ayrıntılar olur. Cinayetten sonra kimler incelendi biliyor musunuz? Apartmanda oturanlar, aile çevresi, eve girip çıkanlar, bakkal çırağı, abinin arkadaşları ve o dönem şüpheli görülen birçok kişi tek tek incelendi. Alt komşu Nilgün Çemberli ve oğlu Yasin'den DNA örnekleri alındı. Yasin'den dosyada bir dönem baş şüpheli gibi söz edildi. Fakat yıllar içinde hem kovuşturmaya yer olmadığı kararlarıyla hem de DNA karşılaştırmalarıyla aklandı. Abi İlker Tuğaltay'ın olay günü Ordu'da olduğu dosyada geçti. DNA havuzuna o da dahil edildi ve eldeki erkek DNA profilleriyle eşleşme bulunmadı. Aile çevresindeki erkekler, bina sakinleri, farklı şüpheli gruplar hepsinden örnek alındı. O dönem İstanbul'da genç kızları takip ettiği bilinen sabıkalılar da incelendi. Ama parmak izi ve DNA tarafında dosyayı kapatacak net bir eşleşme çıkmadı. Bazı bina sakinlerinin telefonları savcılık kararıyla dinlemeye alındı. Fakat cinayetle ilgili belirleyici bir konuşma elde edilemedi. Dosya açık kaldı ama her açık dosya ilerleyen bir dosya değildir. Bazen dosya rafın üzerinde durur, kapağı kapanmamıştır ama içindeki sorular da yerinden kıpırdamaz.
Çağla Tuğaltay dosyası da uzun yıllardır tam olarak bu çizgide kaldı. Bu noktada 2000 yılının koşullarını da anlamak şart. O dönem İstanbul bugünkü gibi kameralarla izlenen bir şehir değildi. Fulya'daki o sokakta saldırganın yüzünü, yürüyüşünü ya da kaçış yönünü gösterecek bir kamera kaydı yoktu. Mobese sistemi yaygın değildi. Apartman girişleri bugünkü kadar sistemli kayıt altında değildi. Olayın en kritik dakikaları dijital dünyanın tamamen dışında yaşanmıştı. DNA teknolojisi de bugünkü seviyede değildi. O yıllarda küçük miktardaki biyolojik izleri okumak bugüne göre çok daha zordu. Bir örnek elde edilse bile karşılaştırılacak geniş bir ulusal DNA bankası yoktu. Anlayacağınız delil vardıysa bile onu konuşturacak altyapı eksikti. İşte bu yüzden bazı cinayetler fail çok zeki olduğu için değil, ilk soruşturma döneminde teknoloji ve prosedürler yetersiz kaldığı için çözülemez. 2009 yılına gelindiğinde dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın talimatıyla dosya için özel bir ekip kuruldu. Eski deliller ve ifadeler yeniden masaya yatırıldı. Fakat beklenen somut kırılma o dönemde de maalesef gelmedi. Çağla'nın ölümü duyulduğunda apartman ve sokak kısa sürede kalabalıklaştı. Polisler, komşular, aile yakınları, basın mensupları, meraklı kişiler olay yerine akın etti. Bugün bir suç mahallinde ilk yapılması gereken şey alanı kilitlemek ve delilleri dış etkenlerden korumaktır. Ama o dönem koşullarında ve yaşanan panik içinde bu tam olarak sağlanamadı. Olay yerinin erken saatlerde kirlenmesi, dosyanın sonraki yıllarını etkileyen en ciddi ihtimallerden biridir. Düşünün, bir eve çok sayıda kişi girdiyse biyolojik izlerin kime ait olduğunu ayırmak zorlaşır. Bir yüzeye sonradan dokunulduysa eski iz ile yeni iz birbirine karışabilir. Kanın, temasın, parmak izinin anlamı ancak doğru zamanda ve doğru şekilde kayda alınırsa güçlü olur. İşte tam bu noktada 2024 yılında çok kritik bir kırılma yaşandı. Davanın gönüllü avukatlarından Ümit Altay'ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre abi İlker Tuğaltay'ın resmi ifadesi 16 Ekim 2024 tarihinde, yani olaydan tam 24 yıl sonra alınabildi. Avukat Altay şunu savunuyordu: aile üyelerinin ve bazı tanıkların ilk dönemde yazılı ve resmi ifadeleri gerektiği gibi alınmamıştı. Deliller eksik toplanmıştı. Bu iddia dosyanın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Bir cinayet soruşturmasında sözlü görüşme yapmak başka şeydir. Savcılık nezdinde imza altında alınmış ifade almak başka şeydir. Sözlü bilgi yıllar içinde kaybolur. Yazılı ifade sonsuza kadar dosyada kalır. Yine de bir kişinin ifadesinin geç alınmış olması o kişinin suçlu olduğu anlamına asla gelmez. Bu yalnızca soruşturmanın eksik yürütülmüş olabileceğini gösterir. Bu dosyada gerçeğe ulaşmak için iddiaları değil, iddiaların delille örtüşüp örtüşmediğini takip etmek zorundayız. Avukat Ümit Altay'ın 2025'teki açıklamalarında bir başka dikkat çekici nokta daha vardı. 2000 tarihli kriminal raporda tırnak altında DNA bulunmadığı yazıyordu. Ama 2013'te yapılan yeni incelemede DNA tespit edilmişti. Üstelik eski raporda imzası bulunan kriminal uzman hakkında 2016 yılında FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklama bilgisi dosyaya ayrı bir gölge düşürüyordu. Bu ayrıntı doğrudan fail göstermez elbette. Ama ilk dönem teknik değerlendirmelerin neden yeniden incelenmesi gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fark ettiniz mi? Dosya daha ilk adımda tökezlemiş zaten. 2013 yılı bu dosyada belirleyici anlardan biri oldu. Aradan 13 yıl geçmişti ve DNA teknolojisi artık çok daha hassastı. Daha önce sonuç anlamayan biyolojik örnekler yeniden incelendi. Çağla'nın tırnakları, kıyafetleri, olay yerinden alınan materyaller yeni tekniklerle tekrar değerlendirildi. Ve bu kez sonuç farklıydı. Çağla'nın tırnaklarının altında kendisine ait olmayan bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Bu bilgi dosyanın bütün yönünü değiştirdi. Tırnak altı DNA çoğu zaman son boğuşma anının sessiz tanığıdır. Kurban saldırganına karşı koyarken saldırganın derisinden, kanından ya da dokusundan mikroskobik izler bırakabilir. Çağla'nın tırnaklarından çıkan bu profil onun son anda direnmiş olabileceğini düşündürdü. Apartman koridorundaki bazı kan izlerinden de önemli biyolojik veriler elde edildi. Kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde bu örneklerin tek bir erkeğe mi yoksa birden fazla erkeğe mi işaret ettiği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Cevap işte bu ayrımda gizli. Eğer tek bir profil varsa dosya bir fail üzerine daralır. Birden fazla profil varsa olay yerinin kirlenmesi, sonradan temas ya da birden fazla kişinin varlığı gibi olasılıklar devreye girer.
Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün değerlendirmeleri de ilginçti. Saldırganın solak olabileceğini ve eylemin planlı bir nitelik taşıdığını söyledi. Bu profil rastgele saldıran bir sokak suçlusundan çok ne yaptığını bilen birini düşündürüyor. Ama profil failin adı değildir. Solak olabileceğini söylemek bir yön verir. Ama kapıyı tek başına açmaz. Bu DNA profili bugüne kadar 80'i aşkın kişiyle karşılaştırıldı. Emniyet veri havuzuna giren yeni örneklerle karşılaştırmalar sürdü. Ama ekrana beklenen eşleşme bir türlü düşmedi. Dosyanın en büyük ironisi de burada işte. Elimizde bir anahtar var gibi ama o anahtarın hangi kilide ait olduğu hala bilinmiyor. Dosyada bir de 5 numaralı kan lekesi olarak geçen tartışmalı bir delil var. Bu leke Çağla'nın iç çamaşırında bulunmuştu ve Çağla'ya ait olmadığı iddia edildi. Avukat Ümit Altay'a göre bu iz saldırganın boğuşma sırasında kendisini kesmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ama başka bir yorum daha var. Baba Nedim Tuğaltay'ın kızını bulduktan sonra ekipler gelmeden önce ona dokunduğu ve iç çamaşırını düzeltmeye çalıştığı yönünde bir anlatım var. Eğer bu temas gerçekten yaşandıysa lekenin yorumlanması çok daha karmaşık hale gelir. O yüzden burada yapılması gereken tahmin yürütmek değil, biyolojik izi modern yöntemlerle yeniden konuşturmak. Bu leke kan mı, değil mi? Kime ait? Olay anında mı oluştu, sonradan temasla mı bulaştı? Bu soruların cevabı ancak laboratuvar raporuyla netleşir. Bu dosyada yıllardır en çok yapılan hata belirsizliği kesin hüküm gibi anlatmak oldu. Oysa gerçek dosyalarda kesinlik iddiadan değil rapordan çıkar. Şimdi dosyanın en hassas bölümüne giriyoruz. Burada aktaracağım her şey mahkeme kararıyla kesinleşmiş suçlama değil. Çağla Tuğaltay'ın cinayetinde bugün itibariyle hüküm giymiş bir fail yok. Aile üyeleri hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yok. O yüzden isimler etrafında dolaşan her iddiayı yalnızca iddia ve beyan olarak ele alacağız. Birinci tartışmalı başlık. Yıllar sonra gündeme gelen tanık beyanları, avukat Ümit Altay'ın açıklamalarına göre bazı tanıklar baba Nedim Tuğaltay'ı olay saatinden önce ya da polis gelmeden önce balkonda kanlı şekilde gördüklerini ileri sürdü. Karşı apartmandan Reyhan adlı bir tanığın balkonda elinde bıçakla görülen bir kişiden söz ettiği de kamuoyuna yansıdı. Aile tarafının buna cevabı neydi? Baba kızını bulduktan sonra onu dokunmuştu. Kan bu temasla bulaşmıştı ve ardından evde saldırganı aramıştı. Peki bu iddia neden tartışmalı? Çünkü tanık beyanlarının önemli bir kısmı olaydan hemen sonra değil, çok uzun yıllar sonra gündeme geldi. Aradan çeyrek asır geçmişken bir görüntüyü, bir saati, sokaktaki kalabalığın varlığını aynı netlikte hatırlamak insan belleği açısından hayli zor. Bu tanıkların yalan söylediği anlamına gelmez. Sadece belleğin yıllar içinde değişebileceğini hatırlatır. İkinci tartışmalı başlık, aile dostu Serap Hanım'a dayandırılan telefon iddiası. 2008'de Müge Anlı'nın programında gündeme gelen anlatıma göre Serap Hanım olay günü saat 15 civarında Tuğaltay ailesinin evini aramış ve telefonda Nedim Tuğaltay çıkmıştı. Nedim Tuğaltay ona aynen şöyle demişti. Çağla'yı kesmişler. Eğer bu saat doğruysa bu çok ağır bir çelişki doğurur. Çünkü cesedin bulunması ve polisin gelmesi daha sonraki saatlerde gerçekleşti. Avukat Altay'ın bu nedenle telefon kayıtlarının incelenmesini talep ettiği aktarıldı. Ama bu iddia da ancak kayıtlarla doğrulanırsa dosyanın sağlam bir parçası olur. Üçüncü başlık, abi İlker Tuğaltay'ın olay günü nerede olduğu. İlker cinayet günü Ordu'da olduğunu ve kardeşinin ölüm haberini İstanbul'a dönerken öğrendiğini anlattı. Bu anlatımda otobüste sinir krizi geçirdiği, camın kırıldığı ya da çatladığı gibi detaylar yıllar içinde farklı şekilde yansıdı. 2024'te İlker'in soruşturmaya verdiği telefon numarasının 2000 yılında değil daha sonraki yıllarda kullanılmaya başlandığına dair bilgiler konuşuldu. İlker ise numaranın kendisine ait olduğunu ama o tarihte kullanmadığını söyledi. Bu da HTS kayıtları üzerinden net bir zaman çizelgesi kurulmasını zorlaştırdı. Dördüncü başlık, Çağla'nın görüştüğü Hüseyin adlı genç. Hüseyin'in Çağla ile ilişkisinin aile tarafından onaylanmadığı, İlker ile Hüseyin'in arasında halı saha çevresinde gerginlik yaşandığı, hatta bıçak çekme iddiasının dile getirildiği aktarıldı. Ama bunlar olay gününde resmi şikayet ya da sıcak kayıt değil. Yıllar sonra dosyaya giren beyanlar. Ayrıca İlker'in DNA'sının eldeki erkek profillerle eşleşmediği biliniyor. Beşinci başlık ise Yeşil Mercedes iddiası. Avukat Altay'ın açıklamalarında aileye ait olduğu öne sürülen bir aracın olaydan sonra hurdaya ayrıldığı ve kanlı materyallerin taşınması ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Aile tarafı ise
kendilerine yönelen suçların haksız olduğunu, yıllardır kızlarının failinin bulunması için mücadele ettiklerini söylüyor. Bu iddia da somut teknik delil olmadan kesin sonuç gibi anlatılamaz. Bu bölümün özeti şu: dosyada çok sayıda iddia var, çok sayıda çelişki var, çok sayıda geç kalmış ifade var. Ama bir cinayet dosyasında adalet şüpheyle değil, delille kurulur. Şüphe kapıyı açar, delil içeri girer. Çağla dosyasındaki bazı beyanlar olaydan yıllar sonra gündeme geldi. Bu bizi doğrudan insan belleğinin nasıl çalıştığı sorusuna getiriyor. Psikolog Elizabeth Loftus'un onlarca yıllık deneysel çalışmaları belleğin bir kamera gibi çalışmadığını kanıtladı. Hatıralar her hatırlamada yeniden kurulur. Kişi sonradan duyduğu bir haberi ya da kendi tahminini yaşanmış bir anı sanabilir. Loftus buna yanlış bilgi etkisi adını verdi. Hatta bazı deneylerde katılımcılara çocukken yaşamadıkları olayları gerçekmiş gibi hatırlatabildi. Mesele tanığın kötü niyetli olması değil. İnsan tamamen samimi bir şekilde yanlış bir şeyi hatırlayabilir. Bu yüzden 20 yıl sonra gelen bir beyan tek başına hüküm kurmaya yetmez. Mutlaka fiziksel delil ve teknik ölçümlerle sınanmalıdır. Mayıs 2026'da Fulya'daki evde yapılan yeniden keşif ve canlandırma çalışmaları işte tam da bu noktada değer kazanıyor. Ses alt kata ulaşıyor muydu? Karşı apartmandan balkon net görülüyor muydu? O mesafeden eldeki nesne ayırt edilebilir miydi? Bu sorular ekranlarda yıllarca tartışıldı. Ama gerçek cevabı ölçüm verir. Dosyayı 3 ana senaryo üzerinden okumak mümkün. Birinci senaryo, aile içinden biri ya da aileye çok yakın biri. Kapıda zorlama olmaması, evden hiçbir şey çalınmaması ve Çağla'nın kapıyı kolay kolay açmayan birisi olması bu ihtimali akla getiriyor. Ama bir anne, baba ya da abi için henüz çocuk yaştaki bir kızı bu şekilde öldürmeye götürecek açık ve güçlü bir neden dosyada kesin olarak ortaya konmuş değil. Aile içi gerginlik iddiaları tek başına böyle bir cinayeti açıklamaya yetmez. İkinci senaryo, yabancı saldırgan. Çağla apartmana girer, kapıyı açarken ya da eve girer girmez onu takip eden biri zorla içeri girer. Tırnak altındaki yabancı erkek DNA'sı bu senaryonun en güçlü dayanağı. Fakat o saatlerde apartmana giren, merdivenlerde bekleyen ya da çıkarken görülen yabancı bir kişiyle ilgili net bir tanık çıkmadı. Ayrıca saldırganın evde bıçağı götürecek ve elini yıkayacak kadar sakin hareket etmesi tamamen rastgele bir saldırgan tablosunu zorlaştırıyor. Üçüncü senaryo, saldırgan Çağla'nın ya da ailenin çevresinden biri. Aileden olmayabilir ama eve tamamen yabancı da olmayabilir. Apartmandan biri, mahalleden biri, aile dostu, anahtara erişimi olabilecek biri ya da Çağla'nın o gün kapıyı açmasına neden olacak kadar tanıdığı biri. Kapıda zorlama olmaması, hırsızlık olmaması, bıçağın götürülmesi, mutfakta temizlik ihtimali ve tırnak altındaki DNA birlikte okunduğunda en güçlü ihtimal budur. Ama yine aynı yere dönüyoruz. Profil fail değildir. Senaryo hüküm değildir. Bu dosyada gerçeği belirleyecek olan şey hangi delilin hangi kişiyle eşleştiğidir. Çağla Tuğaltay dosyasının en kritik kırılmalarından biri 2020'de yaşandı. Cinayet 5 Haziran 2000'de işlendiği için dosya 20 yıllık zaman aşımı sınırının eşiğine gelmişti. Eğer soruşturma bu aşamada zaman aşımına uğrasaydı, fail bulunsa bile cezalandırma imkanı hukuken tartışmalı hale gelecekti. Bu yalnızca bir ailenin değil, kamu vicdanının da kaldıramayacağı bir kapanış olurdu. 2020'de soruşturmanın devam eden işlemleri, alınması gereken ifadeler, kan ve parmak izi incelemeleri gerekçe gösterilerek TCK'nın 67. maddesi kapsamında zaman aşımının duracağı kamuoyuna yansıdı. Biyanet'in 4 Haziran 2020 tarihli haberinde şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına ve kan ile parmak izi incelemelerine devam edildiği için soruşturmanın süreceği aktarıldı. Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneğinin emniyet DNA havuzunda bulunduğu ve yeni örneklerle karşılaştırıldığı bilgisi de var. Apartmanda görevli kapıcının ifadesi ve DNA sürecindeki eksiklikler de dosyanın tamamlandığını gösteren başlıklardandı. Böylece dosyanın yeni zaman aşımı sınırının 2030'a kadar uzadığı ifade edildi. Bu gelişme dosyanın tamamen kapanmasını engelledi. Çağla'nın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay'ın yıllardır sürdürdüğü mücadele, kamuoyu baskısı ve gazetecilerin çalışmaları sayesinde dosya yeniden nefes aldı. Ama nefes almak çözülmek demek değildir. Bir dosya kapanmadığında sadece bir ihtimal yaşar. Adalet için o ihtimalin delile dönüşmesi gerekir.
2025 ve 2026'da dosyada peş peşe yeni adımlar atıldı. 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet ve Biyanet'in aktardığına göre dosyadaki DNA örnekleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Interpol veri tabanına gönderildi. Peki bu ne demekti? Dosya artık sadece Türkiye içinde değil, uluslararası ölçekte de karşılaştırılmaya açıldı. 2026'da Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 Mayıs 2026'da Çağla'nın annesi, abisi ve avukatlarıyla görüştü. Görüşmede dosyanın günümüz teknolojisiyle yeniden ele alınacağını, hayatını kaybetmiş bazı şüpheliler için fethi kabir işlemlerinin yapılabileceği ve olay günü binaya sonradan girdiği belirlenen 12 kişiden DNA örneği alınacağı belirtildi. 14-15 Mayıs haftasında Fulya'daki evde ve çevresinde yeniden keşif yapıldı. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içindeki seslerin duyulup duyulamayacağı, tanıkların anlattığı görüş açıları ve olay günü görüldüğü söylenen kan izlerinin konumları tek tek değerlendirildi. Yıllardır sözle anlatılanlar ilk kez metreyle, açıyla, sesle ve mekanla sınandı. Luminol incelemesi ve gelişmiş ses analizleri gibi teknik adımların devreye alınabileceği de konuşuldu. Luminol, silinmiş ya da görünmez hale gelmiş kan izlerini belirlemek için kullanılır. 26 yıl geçmiş bir olay yerinde her izden sonuç beklenmez elbette. Ama modern adli bilimlerde bazen en zayıf kalıntı bile güçlü bir kapıyı açabilir. Mayıs 2026'nın en çarpıcı gelişmesi ise fethi kabir işlemleri oldu. Önce eski komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı. Ardından İstanbul ve Bursa'da başka mezarlardan da örnekler alındı. T24'ün aktardığına göre ilk mezar Tuğaltay ailesinin evinin ilerisindeki Gecekondu'da yaşayan ve 2023'te hayatını kaybeden Lütfi Şerbetçi'ye aitti. Mezar isimsizdi ve 376 numarayla kayıtlıydı. Habertürk 22 Mayıs 2026'da toplam 5 fethi kabir işleminin tamamlandığını yazdı. Oda TV ise 23 Mayıs 2026'da 4 işlem üzerinden sonuç sürecini aktardı. Sayılarda ufak farklılıklar olsa da şu net: dosya 26 yıl sonra ilk kez mezardan alınan kemik, diş ve doku örneklerinin DNA incelemesine alınmasıyla yeni bir karşılaştırma aşamasına girdi. Oda TV'nin 23 Mayıs 2026 tarihli haberinde dosyaya 2021'de Eskişehir'de şüpheli şekilde ölü bulunan İlkay Tokkal bağlantısının da dahil edildiği ve Tuğaltay ile Tokkal'ın ölümleri arasında bir bağ olup olmadığının araştırılacağı yazıldı. Bu bağlantı henüz sonuçlanmış değil ama soruşturmanın artık yalnızca eski apartman çevresiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Fethi kabir neden bu kadar önemli? Çünkü insan öldükten yıllar sonra bile kemik ve diş dokularında DNA elde edilebilir. Özellikle dişin içindeki pulpa dokusu ve sert kemikler genetik bilgiyi uzun süre korur. Eğer mezardan alınan örneklerden biri Çağla'nın tırnak altındaki DNA ile ya da olay yerindeki biyolojik izlerle eşleşirse yaklaşık 26 yıllık dosyada ilk kez failin kimliğine bu kadar yaklaşmış olacağız. Eşleşme çıkmazsa bile bu bazı ihtimallerin elenmesini sağlar. Ceza soruşturmasında bazen bir kapıyı kapatmak da en az bir kapıyı açmak kadar önemlidir. Bugün hala cevaplanmamış sorular var. Kapı nasıl açıldı? Saldırgan neden hiçbir şey çalmadı? Cinayet aleti nereye gitti? Mutfaktaki izler kime ait? Tırnak altındaki erkek DNA'sı neden yıllardır kimseyle eşleşmedi? Duyulduğu söylenen sesler gerçekten neyi anlatıyordu? Yıllar sonra gelen tanık beyanları fiziksel ölçümlerle doğrulanabilecek mi? Fethi kabir örnekleri karanlığı aydınlatacak mı? Her soru tek başına önemli. Ama dosyanın merkezi hala aynı noktada. Çağla'nın son anlarında saldırganla temas ettiğini düşündüren DNA. Eğer bu DNA bir gün bir isimle eşleşirse 5 Haziran 2000 öğleden sonrasının karanlık dakikaları ilk kez somut bir fail üzerinde okunacak. Eşleşmezse dosya hala açık kalacak. Çağla yaşasaydı bugün 40'lı yaşlarında olacaktı. Belki hayalini kurduğu çocuk yuvasını açmıştı. Belki kendi çocuğunu büyütüyordu. Belki de hayatı bambaşka bir yöne akmıştı. Ama onun bütün ihtimalleri Fulya'daki o evde, abisinin odasındaki o yatakta durdu. Geriye bir annenin bitmeyen mücadelesi, bir ailenin adalet arayışı, bir ülkenin unutmadığı soru ve tırnak altında kalan sessiz bir iz kaldı. Saldırgan yaklaşık 26 yıl boyunca saklandığını düşünmüş olabilir. Belki hayatına devam etti. Belki başka bir ülkeye gitti. Belki de artık hayatta değil. Ama adli bilimin hafızası insan hafızasından çok daha sabırlıdır. Bir kemik parçası, bir diş, bir DNA profili, bir parmak izi
ya da yıllardır yanlış yerde duran küçük bir ayrıntı bazen çeyrek asırlık sessizliği bir anda bozabilir. Bu dosya henüz kapanmadı. O yüzden bu videonun sonunda cevap vermiyoruz. Doğru soruyu yeniden kuruyoruz. Çağla Tuğaltı'yı kim öldürdü? Bu dosyada her şey bir anahtarla başladı. Kapı kırılmadı, ev soyulmadı, bıçak bulunmadı. Tanıklar sustu, teknoloji yetişemedi. Yıllar geçti ama Çağla'nın tırnaklarının altında kalan o iz, bütün bu sessizliğe rağmen dosyanın içinde durmaya devam etti. Bugün geldiğimiz noktada artık soru sadece katil kim değil. Asıl soru şu: bir ülke yaklaşık 26 yıl önce çözemediği bir çocuk cinayetini bugünün bilimiyle çözebilecek mi? Şimdi dosyayı burada kapatmıyoruz. Çünkü bu dosya hala açık. Fail 26 yıl boyunca saklandığını düşünmüş olabilir. Ama Çağla'nın tırnaklarının altında kalan o DNA onun kaçamadığı tek şeydi. O iz hala dosyanın içinde duruyor. Sessiz, sabırlı ve soğuk. Bir laboratuvar ekranında bir ismin karşısına düşeceği günü bekliyor. Ve o gün geldiğinde bu sessizlik bitecek.